Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir hafta dilerim. Şimdi değerli metallere bakacağız. Analize geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone değilsek abone olmayı lütfen unutmayalım. Şu kanala artık bir 10.000 abone üstüne atalım istiyorum. Bunun için de videoları sosyal medya hesaplarınızdan paylaşırsanız sevinirim. Şimdi gümüşün analizine geldiğimizde burada ne diyorduk? 30-20-30-60 direnç bölgemiz vardı. Şu an için bu bölgeye yerleşmiş durumdayız. 30-20'nin üstüne 60 olması aynı zamanda bakın şu düşüşün bir tepki sürecinin başladığını da bize gösteriyor. Burada minimum beklentimiz 30.90'lara doğru 30.90-31 dolar düşük zaman dilimlerinde de önemli bir bölge. Bu minimum tepki sınırı olarak karşımıza çıkıyor. Maksimum tepki olarak da 32.40'ları takip edeceğiz. Bu da şu bir önceki tepe bölgesini gösteriyor. Dolayısıyla 32.40, 31.86'da yukarıda önemli bir başka direnç bölgemiz. Bu iki direnç kırıldığı takdirde ana beklentimiz tekrar 34.86'lara doğru yükselişin devamı olacaktır. Ancak burada 32.40'ın üstüne yerleşmesi çok önemli. Burada minimum tepki sınırından tekrar satış alacak olursa, yani 30.90-31 dolarlardan tekrar bir satış alacak olursa, bu sefer de düşen tepelerin devam ettiğini ve bir önceki dibin kırılma ihtimalinin güçlendiğini söyleyeceğiz. Dolayısıyla orta uzun vadeli yatırımcılar da bu süreçte 32.40 en azından geçilene kadar düşük zaman dilimlerindeki analizleri de takip etmeli. Bu bölgede talebin arza döndüğünü görüyorsak bir miktar risk azaltmak doğru olacaktır. Buradan düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde de ne demiştik? Şurada yatay bir bant hareketi vardı. Çeşitli formasyonlar oluşabilir dedik. Direnci kırıldı. Direnç kırıldıktan sonra da hedefimizin 31 dolar olduğunu söyledik. Burada 30.90'larda da şu son düşüşün maksimum tepki sınırını takip ediyorduk. Tabi bu yüksek zaman dilimlerinden baktığımız aralıktan farklı. Burada 32-38'lerden başlayan düşüşün maksimum tepki sınırı 30.90'ı gösteriyor. Yüksek zaman dilimlerinde de minimum tepki sınırımızdı 30.90'lar. Dolayısıyla burada 30.90-31 dolar önümüzdeki günlerde önemli bir direnç bölgemiz. Hem yüksek zaman dilimlerinde hem düşük zaman dilimlerinde analiz yapan analistlerin tepki verebileceği, satışa geçebileceği bir bölge. O yüzden temkinli olmak lazım. Yakından takip edeceğiz. Şu an içinde aşağıda şu yatay bandın direnci destek olarak çalışmaya devam ediyor. Bu bölge korunduğu sürece 31 dolara doğru hareketin devamı beklenebilir. Burada stop seviyelerimizi tekrar hatırlatmak istiyorum. 29.80 ve 29.40 altına stop konulmalı. Risk algınıza göre bu iki seviyeden birisinin altına mutlaka stop koymanız gerektiğini unutmayın. Buradan altına geçecek olursak altında da şu yatay bandı takip ediyoruz. Yukarıda 2720, aşağıda 2583. Bu destek bölgesinden güzel bir tepki almış durumda fakat yukarıda 2720'lerin üstünde hareketler görmediğimiz sürece yatay band fiyatlamasından bahsederiz. 2720 geçildiği takdirde de burada 2790'larda bir çift tepe riskimiz var. Bu iki bölgenin gene düşük zaman dilimlerinde bu bölgelere ulaşıldığında arz talep dengelerinin değişip değişmediğini takip etmemiz gerekiyor. Buradan altının düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde bakın 2726'dan başlayan düşüşün maksimum tepki sınırı olan 2676'nın üstünde artık hareketler görüyoruz. Fakat burada da bakın gelen alımlar bir ara direnç bölgesi olarak takip ettiğimiz 2696-2692'den şu an için bir satış almış durumda. Fakat burada bir düzeltme sürecinin başladığını söyleyebilmemiz için de yani şu son yükselişin düzeltmesine girdik diyebilmek için 2670'lerin altında hareketler görmemiz gerekecek. Burada da minimum düzeltme sınırı olarak 2657-2652'yi takip ederiz. Maksimum düzeltme sınırımız ise 2626-2620 bölgesini göstermekte. Bu destekler korunduğu sürece şu son yükselişin düzeltmesini yaptık ve yükselişe devam ediyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanır. Ancak şu an için bir düzeltmeden dahi bahsedemiyoruz ve 2676'nın kırılması ile birlikte ana beklentimiz 2726-2720'lere doğru yükselişin devamı olacaktır. Buradan platine geçecek olursak platinde de şu son düşüşün %50'sini geçmiş durumdayız fakat maksimum tepki sınırı olan 990 henüz korunmakta. 990 geçildiği takdirde burada tepkiden daha
daha güçlü alımların geldiğini söyleyeceğiz. Ve ana beklentimiz tekrar 1050'lere doğru hareket olsa da burada bir ara direnç bölgesi olarak da 1020-1011'i gene kontrol etmemiz gerekecek. Burada hangi bölgeden talep arıza dönüyorsa düşük zaman dilimlerinde gene analizleri kontrol ederek buradaki olası değişimleri yakalamaya çalışacağız. Ancak şu an için yukarıda 990 geçilecek mi? Bunu takip ediyor olacağız. Burada olası bir düzeltme sürecini takip etmek için de şöyle günlük grafiklerden baktığımızda 964'ün önemli olduğunu görüyoruz. Bu bölge korunduğu sürece yükselişin devamının geleceğini bekleyebiliriz. Buradan platinin düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde bakın burada da gene %61.8 maksimum tepki sınırına yaklaştık. Gene düzeltme için aslında takip etmemiz gereken bölgeyi belirleyecek olursak 964-960 bölgesi. Burada 960 altında kapanışlar almadığımız sürece yönün yukarı olduğunu söyleriz. 966 kapanışlar gelecek olursa da burada maksimum düzeltme sınırımız 929-924 bölgesi olacaktır. Bu bölgeye kadar olan satışlar düzeltme olarak kalıp tekrar yükselişe geçer. Ancak şu an için bir düzeltme sürecine dahi girdiğini söyleyemiyoruz platin için. Buradan paladyuma geçecek olursak paladyumun çift dip direncini kırmış durumda. Fakat burada tepkinin geldiğini söyleyebilmemiz için geçilmesi gereken seviye 966 bölgesi. Henüz bu bölgenin kırıldığını söyleyemiyoruz. 966 üstünde kalıcı olduğu takdirde bir tepki sürecinin başladığını ve minimum yukarıda 1015-1005 ve maksimumda 1111-1094 aralığına kadar olan yükselişleri de bir tepki olarak takip ederiz. 1111 kırıldığı takdirde burada yükselen diplerden dolayı bakın Ağustos ayında oluşan dipten sonra ikinci dibimizin bir önceki dibe ulaşamadan alıma dönmesi yukarıda bir önceki tepenin geçilme ihtimalini güçlendirmiş olacak. Dolayısıyla 1111'in kırılması ile birlikte 1250'lerin kırılıp uzun zamandır takip ettiğimiz şu yatay banttan da kurtulma ihtimalini gündeme getirir. O nedenle önümüzdeki günlerde bu 1111'in kırılması çok kıymetli olacak. Buradan paladyumun düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde bakın 1116'dan başlayan düşüşün maksimum tepki sınırını şu an için koruyor. 966 üstü hareketler burada tepkiden daha güçlü alımların geldiğini ve yukarıda tekrar 1016'ların hedefe gireceğini bize gösterir. Ancak burada aşağıda da 937 oldukça kritik olacak. Yukarıda 966 üstüne atmadan bu 937'yi kıracak olursa da şu düşüşün maksimum tepkisini verdik ve satışa geçiyoruz diyeceğimiz bir süreç yaşanabilir. O yüzden minimum 935, maksimum 916 seviyeleri altına stop koyarak bu yükseliş süreci takip edilebilir. Bu arada paladyumu nereden alabiliriz diye sorular geliyor yorumlara. Ben işlemlerimi Forex üzerinden yapıyorum. O yüzden bankalarda nereden alınır bu konuda bir bilgim yok. Bunu Google'da aratarak bu hizmeti veren bankaları bulabilirsiniz. Veya SPK denetimi olan Forex firmalarında gene paladyum alımı için kullanılabilir. Şimdi buradan son olarak bir Brent petrole geçmek istiyorum. Önemli hareketler geldi. Şurada hatırlarsanız yatay bantta bir üçgen formasyonunu takip ediyorduk. Bu formasyonun kırılmasıyla birlikte bir likidite tuzağı oluşur mu dedik. Bu bölgenin de geçilmesiyle şu yatay banttan kurtulmamız nedeniyle alıcı olunabilir demiştik. Burada da 80-82 dolar hedefi belirlemiştik. Hatta bakın burada bir çanak formasyonu da oluşmuş durumda. Yukarıda takip edeceğimiz 81,5 dolar direncimiz var. Bu direnç geçildiği takdirde şu çanak formasyonu kadar bir 92 dolara doğru yükselişler gelebilir. Bu bir formasyon hedefidir. Ancak öncesinde bu direnci kırmayıp tekrar buradan bir satış alıp bu çanak formasyonunu fincan kulp formasyonuna çevirme ihtimali de var. Bu tarz bir hareket gelecek olursa da burada düzeltme seviyelerimiz önemli olacak. Bunun için de şu yaşanan son yükselişe baktığımızda 79 dolar altına inmediği sürece bir düzeltme sürecinden dahi bahsedemediğimiz tepede güç toplanan bir süreç yaşanabilir. 79 dolar altındaki hareketler ise şu son oluşan bakın tepe bölgemiz vardı.
Kırılan yatay bandın direncini destek olarak da çalıştırdığı satışların geldiği bir tepe bölgesiydi burası. 77.85-77.45. Bu bölgeye kadar olan satışlar minimum düzeltme sınırı olarak kabul edilir. Maksimum ise 75.5'lara doğru burada satışlar devam edebilir. Hatırlarsanız 75.5'u şu yükseliş sürecinde de stop seviyesi olarak kullanırız demiştik. Yine oluşan şu son tepe ile birlikte 75.5 burada önemli. Bu bölgeye kadar olan satışlar hem şu son yükselişin bir düzeltmesi olacaktır. Aynı zamanda da buradaki çanak formasyonunu fincan kulp formasyonuna çevirdiği bir süreci gösterir. Ancak 79 dolar korunduğu sürece herhangi bir sorun yok, bir düzeltmeden dahi bahsedemiyoruz ve dirençlerin kırıldığı bir süreci takip etmeyi bekleriz. Evet, değerli metaller ve Brent petrolden de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.